Arkadaşlarınızla sohbet ederken zaman zaman konusu açılan ve sorulan meşhur bir soru vardır yani. 10 bin liraya bok yer misin? 10 bin liraya bok. Her türlü yerim. Yok o değil. Issız bir adaya düşecek olsaydın yanına alacağın 3 şey ne olurdu diye. Mutlaka hayatınızın bir döneminde bu soruyla doğrudan veya dolaylı olarak karşılaşmışsınızdır. Verilen cevaplar genellikle saçma veya sinir bozucu cevaplar olurdu değil mi? Aslında ıssız bir adada asla işimize yaramayacak bir dolu ıvır zıvır şey duyardık. İşte telefonumu alırdım, kitap alırdım, sigara alırdım gibi. Bir de sanki sorunun amacı ilk dakikalardan adadan kurtulmakmış gibi helikopter alırdım, gemi alırdım şeklinde daha da sinir bozucu buna benzer cevaplarla da karşılaşıyorduk. Bu soru başlarda benim için de sadece eğlenmek için sorulan basit bir soru olsa da daha sonra bu soru üzerine ciddi düşünmeye başlamıştım ve aslında bu sorunun basit bir eğlenceden daha fazla anlamının olabileceğini fark etmiştim. Bu soru aslında bir insanın düşünce tarzını, muhakeme yeteneğini ve olaylara yaklaşım biçimini ortaya koyan müthiş bir zihin egzersiziydi. O günden sonra bu soruyu yakın çevreme veya yeni tanıştığım insanlara da büyük bir ciddiyetle sormaya başladım ve onlardan da ciddiyetle cevap vermelerini istedim. Aldığım yanıtlar ve ortaya çıkan manzara hayret vericiydi. İnsanları tanımanın ve anlamanın yepyeni ve sıra dışı bir yöntemini keşfetmiştim. Üstelik onlara burcunu sormaktan çok daha işe yarar bir yöntem. O halde gelin yine sadece Shock Voice'un ilgilendiği türden bir video konusuyla ıssız adada hayatta kalma dinamikleri, insanın düşünce yapısı, akıl yürütme ve psikoloji üzerine ilginç bir yolculuğa çıkalım. Hayatta kalma meselesi üzerine çok düşündüğüm ve derinleştirdiğim bir mesele. Çünkü insanın tabiat karşısındaki mücadelesi ve hayatta kalma serüveni bana göre muhteşem bir hikayenin ana unsuru. Bizim hikayemizin. İnsan evrende kendine bir yer açmayı başarmış, en zorlu şartlara rağmen hayatta kalmış, büyük felaketlerden sağ çıkmayı bilmiş bir tür. Ateşi keşfetti, vahşi doğayı ehlileştirdi, topluluklar kurdu, diller geliştirdi, gökyüzüne yükseldi, denizlerin altını keşfetti ve şimdi uzayın derinliklerine göz dikmiş durumda. Ama her şeyin temelinde hayatta kalma içgüdüsü vardı. Düşünün, binlerce yıl önce avcı toplayıcı atalarımız vahşi doğanın ortasında keskin dişli yırtıcılarla, amansız iklim koşullarıyla, açlıkla ve hastalıkla mücadele etti. Ellerinde ne bir gelişmiş teknoloji vardı ne de modern tıp. Ama bir şeyi çok iyi biliyorlardı. Doğa sertti ama akıllı olan kazanıyordu. Bu içgüdü zamanla insanı doğanın bir parçası olmaktan doğaya belli oranda hükmeden bir varlık olmaya itti. Tarımı keşfettik, yerleşik hayata geçtik, barınaklarımızı taş ve çamurdan çeliğe ve betona dönüştürdük. Aç kalmamak için avlandık, sonra kendi yiyeceğimizi yetiştirmeye öğrendik. Yüzlerce yıl süren savaşlar, salgınlar ve felaketler atlattık ama her defasında yeniden ayağa kalkmayı bildik. Çünkü insanın doğasında adapte olmak ve hayatta kalmak vardı. Fakat asıl soru şu, bunu hala yapabilir miyiz? Bugün modern dünyada doğadan tamamen kopmuş durumdayız. Bizi hayatta tutan şeyler artık teknoloji, sistemler ve kurallar. Marketlerimiz var, musluktan akan suyumuz, ısınmamız, barınağımız, ilaçlarımız var. Aç kalmıyoruz çünkü bir tıkla yemek sipariş edebiliyoruz. Üşümüyoruz çünkü ısıtma sistemlerimiz var. Günümüz insanı bu konforun içine doğdu ve hayatta kalmak için eskisi kadar çaba harcamıyor. Ekonomiyi saymazsak tabii. Şimdi düşünün, eğer bir gün bu sistem çökerse, eğer bir gün kendimizi modern dünyanın sunduğu tüm nimetlerden kopmuş bir halde vahşi doğanın ortasında bulursak ya da basit bir senaryo, eğer bir gün ıssız bir adaya düşersek hayatta kalabilir miyiz? Burası artık çelikten binaların, elektrikle çalışan cihazların, internetin ve market raflarının olmadığı bir dünya. Burada sadece sen ve doğa var. Ve işte o noktada gerçek yeteneklerini ve içgüdülerini sorgulamak zorunda kalacaksın. Modern insan vahşi doğada hayatta kalabilir mi? Yoksa birkaç gün içinde umutsuzca pes mi eder? Issız bir adada gerçekten neye ihtiyacımız olur? İnsan doğası hayatta kalmaya nasıl adapte olur? Ve modern çağın konforuna alışmış biri gerçek bir hayatta kalma mücadelesinde ne kadar dayanabilir? Bu videomda bu gibi soruların peşinden gideceğiz. O halde insanoğlunun en ilkel içgüdülerine doğru yolculuğumuza artık başlayalım. Şimdi sizler için soruyu tekrar soracağım fakat bu sefer benim kurallarımla oynayacağız. Size soruyla ilgili bir takım bilgiler vereceğim. Böylece pek çok senaryoyu en başından elemiş olacağız. Tasarlayacağımız düşünce deneyinin en verimli şekilde çalışabilmesi için bu gerekli. Şimdi soru yine aynı.
ıssız bir adaya düşecek olsanız yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu? Videonun bu aşamasında videoyu durdurup içinizden kendi 3 cevabınızı verin. Şimdi verdiğiniz bu cevaplar aslında henüz ben size yeterince bilgi vermediğim için muhtemel durum senaryolarına ve olasılıklarına dayanıyordu. Fakat şimdi sizi bazı konularda aydınlatacağım. Bu soruda hikayenin daha en başında o adadan kurtulmamız mümkün değil. Dolayısıyla adadan hemen kurtulmaya yönelik cevapları eliyoruz. Uzun yıllar, hatta muhtemelen hayatımızın sonuna kadar orada kalacağımız bir senaryoya göre cevap vereceğiz. O yüzden buna benzer bir yanıt verdiyseniz elendiniz. Ama haksızlık olmasın, o yüzden ben bilgi verdikçe cevaplarınızı değiştirebilirsiniz. Aşama aşama devam edelim. Adamız yaklaşık 165 milyon kilometre büyüklüğüyle dünyanın en büyük okyanusu olan Pasifik Okyanusu'nun tam ortasında bir yerlerde. Bu bir düşünce testi olduğu için kuralları biz belirliyoruz. O yüzden bu adanın asla dışarıdan herhangi bir şekilde keşfinin mümkün olmadığını varsayacağız. Bu ada tek başına bir insanın yıllarca keşfetmekle bitiremeyeceği kadar büyük bir ada olacak. Adanın merkezinde aktif olmayan bir volkanik yanardağ mevcut. Aynı zamanda adada çakmak taşı kayalıkları da bulunuyor. Dolayısıyla ateşe erişim mümkün. O yüzden yanıtlarınızdan biri çakmak ve benzeri herhangi bir ateş başlatıcı aletlerden biri ise bu cevabınızı da güncelleyin ve diğer aşamaya geçelim. Şimdi en önemli noktalardan birine geçelim ve adanın habitatını oluşturalım. Bu kısım yanımıza almamız gereken şeyleri doğrudan etkileyecek bir kısım. Adaya düşer düşmez ilk birkaç gün içerisinde ölmenizi istemiyorum. O yüzden adanın aşırı zorlayıcı olmaması için doğrudan seni kısa sürede öldürebilecek ayı, kurt, aslan gibi büyük yırtıcıları çıkardım. Ama hayatı tehlikeye sokabilecek farklı hayvanlar ve doğal zorluklar var. Zehirli yılanlar, toksik kurbağalar ve zehirli örümcekler gibi küçük ama tehlikeli etkenler, yaban domuzları, maymunlar ve büyük deniz canlıları gibi avcı olmayan ama agresif hayvanlar ve ani tropik fırtınalar, zehirli bitkiler ve mantarlar gibi doğanın kendi tehlikeleri mevcut. Yani asla mücadele edemeyeceğin, seni domine ederek öldürebilecek olan hayvanlar yok ama kesinlikle kendini savunman gerekecek olan hayvanlarla karşılaşma ihtimalin var. Bir yılan tarafından ısırılıp ölmense zaten olası muhtemel bir senaryonun finali olurdu. O da senin şanssızlığın yani. O yüzden bunları sadece bir ihtimal olarak değerlendireceğiz. Adanın belirli noktalarına akarsular, göller ve yeraltı su kaynakları da ekledim. Dolayısıyla hayatta kalmak için en temel unsurlardan biri olan suya erişmek de mümkün. O yüzden aslında çok mantıklı bir seçim olan güneş enerjili su arıtma cihazını yanımıza almamıza gerek yok. Ama yine de iyi düşünün. Bu cihazı almazsanız eğer adadaki doğal su kaynaklarını keşfedene kadar susuzluktan ölmeyeceğinizin bir garantisi yok. Ben riski alıyorum, seçimimi başka bir şeyden yana kullanacağım diyorsanız da siz bilirsiniz. Devam edelim öyleyse. Adanın iklimi hayatta kalma için dengeli ama zorlayıcı. Hava sıcaklığı genellikle ılıman ama nemli ve bazen zorlu. Rüzgarlar zaman zaman sert. Bu ada yılın her döneminde dengeli hava koşullarına sahip olmayacak. Bazen günlerce süren sık tropikal yağmurların olduğu 6 ay yağışlı mevsim ve hava sıcaklıklarının arttığı 6 ay bir de kurak mevsim var. Bu mevsimde de su kaynakları azalıyor ve orman yangınları riski artıyor. Doğal felaketler ve risklere gelirsek, ani tropikal fırtınalar, sıcaklık ve nem kaynaklı tükenme, geceleri sıcaklık düşüşü gibi faktörler var. Özetle tropikal iklim ama aşırı ölümcül değil. Yağışlı ve kurak dönemlerin dengesi hayatta kalma zorluklarını çeşitlendiriyor. Bölgesel farklılıklar keşfi daha karmaşık kılıyor ve doğal afetler rastgele ve kontrol edilemez bir tehdit oluşturuyor. Şimdilik ada hakkında bu kadar bilgi yeterli. Şimdi bu koşullar altında tekrar düşünün. Yanınıza alacağınız 3 şey ne olurdu? Aslında sizi pek çok zorluktan kurtardım ve sizin neredeyse tatil yapacağınız bir adaya gönderiyorum. Ama tabii göründüğü kadar kolay olmayacak. Her ne kadar belki ateşi ve suyu bulabilecek olsanız da hayatta kalmak bunlardan ibaret değil. Bunlar sadece olmazsa olmazlardan bazılarıydı. Şimdi siz bu noktada kendi 3 cevabınızı bir yere not edin ve ben de sizin yerinize seçim yaparak devam edeyim. Bu arada içinde birden fazla şey barındıran seçimler de yapamıyoruz. Tek bir şey seçmemiz gerekiyor. Yani şu tip içinde envai çeşit alet edevat bulunan bir takım çantasını alamıyoruz. Bu koşullar altında benim seçimim kesinlikle yekpare çelikten şu tarz bir kamp baltası olurdu. Eğer baltayı seçmediyseniz hayatta kalma şansınız ciddi oranda düşmüş demektir. Çünkü bu balta tercihi enine boyuna üzerine uzunca düşünülmüş bir tercih.
En basitinden hayatta kalma oyunlarında bile derme çatma da olsa bir baltaya sahip olabildiğinizde önünüzde sayısız seçenek açılıyor. Balta, inşa etmenin en kilit anahtarlarından biridir. Arkeolojik buluntular baltanın insanlık tarihindeki en eski ve en uzun süreli kullanılan aletlerden biri olduğunu gösteriyor. El baltaları yaklaşık 1,5 milyon yıl önce Afrika'da ortaya çıkmış ve çift taraflı yontulmuş taşlardan oluşuyordu. Keskin kenarlarla hem avlanma hem de savunma amaçlı kullanımda büyük avantaj sağlamıştı. Çok yönlülüğü onları tarih boyunca hayatta kalma mücadelesinde vazgeçilmez kılmıştı. Kesme, kazma, oyma ve savunma gibi çeşitli işlevleri yerine getirebilen baltalar, insan topluluklarının doğada hayatta kalma ve çevrelerini şekillendirme çabalarında kritik bir öneme sahipti. Baltayla kesebilir, kestiğiniz parçaları sivriltebilir ve bir yere çakabilirsiniz. Baltayı hem inşa etmek için hem de kendinizi savunmak için kullanabilirsiniz. Ne yanımızda taşıyamayacağımız kadar büyük, ne de ağır işlerin üstesinden gelemeyecek kadar küçük. Bunlar neden başka bir alet değil de balta sorusunun yanıtlarından sadece bazıları. Örneğin bir bıçak tercih ettiğimizde evet onunla yine pek çok şey yapabiliriz ama bir bıçakla mesela bir ağacı kesmemiz saatlerimizi hatta tüm günümüzü alacaktır. Ama bizim amacımız neydi hatırlayalım? Hayatta kalmak. Bunun için de ilk birkaç günü atlatmak çok önemli ve eğer bir baltamız yoksa muhtemelen bir barınak inşa edemeden ölüp gitmemiz işten bile değil. Eğer Ed Stafford değilseniz tabii. Evet, birinci tercihimizi yaptık. Adada bulunduğumuz süre boyunca bizi yarı yolda bırakmayacak olan, sınırsız kullanım ömrüne sahip bir balta. Aslında benim kurallarıma göre oynadığınızda ikinci ve üçüncü seçenek opsiyonel kalıyor. Çünkü su ve ateşe ulaşmak mümkün olacak adada. O yüzden aslında bana tek seçenek yetiyor. 3 seçenek hakkı verildiği halde tek seçim yapan Shock Voice'un aura. Ama yine de diğer seçeneklerimizi de değerlendirebiliriz tabii. Eğer şansımız da yaver giderse balta sayesinde hayatta kalmayı ve yaşamımızı sürdürmeyi bir şekilde çözdüğümüzü varsayarsak geriye ikinci önemli bir konu kalıyor. O da mental sağlığımız. Modern hayattan bir anda taş devrine dönecek olduğumuz için mental sağlığımızı koruyabilmemiz çok önemli. Bu noktada da ilk akla gelenlerden biri adaya yanımızda başka birini daha götürmek. Muhtemelen de bir karşı cins. Bu sayede hem yalnızlığımızı paylaşabileceğimiz biri olacak ve akıl sağlığımızı kaybetmeyeceğiz, hem de yardımlaşarak hayatta kalma şansımızı ciddi oranda arttıracağız. Fakat burada çok önemli ahlaki bir dilemma devreye giriyor. Çünkü eğer bu seçimi yaparsak aslında başka birini daha ıssız adaya mahkum etmiş olacağız. İleride incelemesini de yapmayı düşündüğüm harika filmlerden biri olan Passengers filminde bir uzay gemisinde uyanması gereken zamandan çok önce uyanan bir adam sonunda bu dürtüsüne karşı koyamıyor ve başka bir kadını da uyandırıyordu. Bunu yaparak da aslında ıssız ada metaforuna benzer bir ikilem içerisine giriyordu. Diyelim ki ıssız bir adada mahsur kaldın ve bir dilekle yanına istediğini getirme hakkın var. Yani artık yalnız olmayacaksın. Ama bir insanı adaya mahkum etmiş olacaksın. Böyle bir şey diler misin? Onu uyandırarak aynı zamanda onun da kendisiyle birlikte o gemide mahsur kalmasına yol açıyordu. O filmde bu durumu izah eden çok güzel bir replik vardı. Daha sonra uçuş yetkililerinden biri daha uyanıyordu ve kadın kendisinin rızası dışında uyandırılmasını cinayet olarak nitelendirdiğinde adam şöyle demişti. Haklısın Aurora. Ama boğulanlar her zaman yanında birini götürmek ister. Bu doğru değil. Ama adam boğuluyordu. Issız bir adaya düşerken ikinci tercih olarak başka bir insan seçmek hayatta kalma açısından birçok avantaj sunabilir ama dediğim gibi burada ciddi bir etik ikilemle karşı karşıyayız. İnsan doğasının bencilliği, çaresizlik ve hayatta kalma içgüdüsü üzerine biraz düşününce çoğu kişinin bu seçimi yapacak olduğu da bir gerçek. Bir felaket veya kaçınılmaz bir durum karşısında insanlar yalnız ölmek yerine yanlarında birini de sürüklemek ister. Bu eylem bir insanın çaresizliğini ve umutsuzluğunu paylaşma arzusundan geliyor. Tabii bu durum kendi rızası dışında oraya getirilen biri için geçerli. Belki de sizinle bu kaderi gönüllü olarak paylaşmak isteyen birileri vardır hayatınızda. Biz her durumda ikinci tercihimizi de bu yönde yapmış olduğumuzu varsayacağız. Çünkü başka bir insanı sisteme eklediğimizde hikayemizin gidişatı bambaşka noktalara evrilecek. Çünkü tek başına bir insan bir adada kısa bir hayatta kalma hikayesinin başı ve sonu olacaktı nihayetinde ama bir kadın ve bir erkek demek aslında potansiyel olarak insanlık demek. Şimdi sizin sevmediğiniz bir şey yapacağım ve videoyu burada şimdilik sonlandıracağım.
Ulan her seferinde en heyecanlı yerinde gidiyorsun, yapılır mı bu şeklinde yorumları görür gibi oluyorum ama affınızı istirham ederek hikayenin geri kalanını bir başka videoda anlatmak istiyorum. Çünkü bu oldukça uzun bir hikaye olacak. Adanın ilk günlerinden başlayıp ilk haftamızı, ilk ayımızı, ilk yılımızı ve hatta yıllarımızı aşama aşama tasarlayacağız. Eğer bu fikir hoşunuza gittiyse ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız videomu beğenerek devamını hazırlamam için beni motive etmiş olacaksınız. Yani aslında biraz da sizin elinizde. Şu like butonuna biraz yüklendiğinizde ikinci bölüm çok hızlı bir şekilde gelir. Ben Shock Voice. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.